Herkese merhabalar. Bugün yine güzel bir saç ekimi sonucuyla birlikte olacağız. Hastamızın önceki halinden birazcık bahsedelim. Hadi yaklaş bakalım. Şimdi, genç bir hastamız ön golf bölgeleri iyice gerilemiş durumda. Önden baktığımızdaki profilimiz bu şekilde gözüküyor. Şimdi üstten baktığımızda ne kadar açıklık olduğunu görebiliyoruz daha net bir şekilde. Az bir miktarda kalan saçımız var. Tabii ki bunlar artık bizim için yeterli bir miktar olmayacak. Tepede de hafif bir seyrelme olduğunu gözlemliyoruz. Altın oranlı pırlanta tasarımımızı bu hastamızda da uyguladık. Güzel bir ifade oluşturacak, doğallığını sağlayacak. Yüz ifadesine uygun güzel bir tasarım olması için profesyonel çizim tekniğimizi onu da uyguladık. Öncesi hali böyleydi. Biz bakalım neler yapmışız. Hadi gelin görelim. Evet, şimdi hastamızla buluşma zamanı. Önceki halimiz böyleydi. Ve şu anda geldiğimiz... Hoş geldiniz. Nasılsınız? Mükemmel. Harika. Şimdi Beytullah Bey, ben şimdi sizin saçınızın böyle bölgelerini diğer insanlar için bütün detaylarıyla göstereceğim. Aynen. Sizden bir sabit kalmanızı rica edeceğim. Şimdi Beytullah'ın önceki halinden bahsettik. Böyle bir durumdaydık. Ve şimdi sizlerin de en çok merak ettiği, bizim en sevdiğimiz doğal ön hat tasarımını göstermek. Şimdi yakında bütün detaylarla sizlerle, hani hep soruyorsunuz hocam doğal bir ön hat olacak mı? Nasıl bir şeydir bu doğal ön hat? Herkes bu işi en kral, en güzel yapacağını söylüyor ama öyle olmuyor diyorduk. Biz bunu nasıl yaptığımızı sizlerle bu şekilde buluşturuyoruz. Yandan bakıldığında anlaşılması neredeyse imkansız olduğu bir ön tasarım. Bütün bölgeleriyle, bütün şeffaflığıyla sizlerle bir çalışmanın hangi doğallıkta olabileceği, bir saç ekiminde alınabilecek kriter noktalar neler olacağını her detayıyla sizlerle buluşturuyorum. Bir arkamızı dönebilir miyiz? Arka döner bölgemizi de görsünler. Evet. Daha şöyle yaklaştıralım. Yani bu hastamızda sıfırdan yukarıya doğru bir saç modeli kullanmış. Buralar biraz daha uzun kullansa tamamen hiç anlaşılmayacak. Bu şekilde donör bölgemizin de hala doğal duruşu ortada. Tepe bölgemiz de güzel. Böyle. İleride belki şu dönme noktası her zaman bir kıvrılmadan dolayı bir seyirliyor. Bir de artık ekran şeyleri çok daha parlak gösteriyor bunları. Olağandır yani şu anki görüntü biraz yanıltıcı oluyor. Evet, bana doğru dönebilirsiniz. Şimdi son şöyle bir ekrandaki değişimi tam böyle görmüş olalım. İfademiz daha olgun ve daha şeyken şimdi daha dinamik, daha genç ve saç ekimi yüz güldürür doğru adreste olduğunuz sürece. Evet, şimdi birazcık kendisiyle sohbete başlayacağız. Evet, şimdi Beytullah Bey'in bugüne kadarki saç ekimi sonrasında geçirdiği günlerden ve şu anki değişimin kendisine ve çevresindeki etkilerinden birazcık konuşalım. Hoş geldin Beytullah. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz sağ olun. Teşekkür ederim. Uzun bir ara oldu. Saç ekimini yaptık, seni bir yurt dışına gönderdik. Ondan sonra bayağı bir zaman geçmişti. Şimdi tekrar güzel bir sonuçla karşımıza geldin. Bizi de mutlu ettin. Nasıl, memnun muyuz? Ne durumdayız? Yani açıkçası çok memnunum. Bir önceki halim ortada zaten. Ona göre
Çok çok memnunum diyebilirim. Beytullah böyle birazcık kararsızdı. Çok soruları vardı. Onların hepsini kendisinde gönül rahatlayacak şekilde cevapladık. Hepsini vermiştik. Artık kafadaki soru işareti kalmayınca bizde bir karar kılmıştı. Görselimiz bu şekilde. Şimdiki saçının tarama şekli, modeli, yani yüzündeki enerjisinden ben bunu hissedebiliyorum. Çok memnun kaldığını. Çevremdeki insanlar hiç anlayıp böyle bir reaksiyon, ya sen de saç ektirmişsin, bayağı iyi olmuş. Hiç böyle bir şey almadım galiba. Şöyle bahsedeyim, ben saç ektirdikten sonra hemen yurt dışına çıktım. Evet. O ilk yıkamadan sonra çıktım. Yani o ara bilen yoktu, bilen 5-6 kişi vardı çevremde. Aha. Onun haricinde kimse ben söyleyene kadar bilmiyordu yani saç ektirdiğimi. Uzamaya başladı, gelişti ama kimse fark etmedi yani. Yani saç çıkışları bir yılı bulabilmektedir ama bir anda hepsi çıkmıyor. Sizler 5. aydan, 4. aydan sonra mutlu olmaya başlıyorsunuz. Özellikle değişme ayları bunlar olmuş oluyor. Bir de uzak kaldığınız bir şey olursa sonrasında çevrenizdeki insanların anlaması imkansız bir durum. Doğal sanatımız dediğimiz olay bunu çok güzel bir şekilde destekliyor. Yani şu an dışarıdan, yani ben bile neredeyse anlayamayacak doğal. Başka bir şey söyleyeyim. İlk geldiğim gün ben uzun bir aradan sonra buraya geldim. Bir şey almak için. Şampuan almaya gelmiştim. Bakım ürünü almaya gelmiştim. O gün İbrahim Bey beni tanımadı mesela. Kapıdaki hanımefendi saç ektirdiğimi hiç tahmin etmiyordu büyük ihtimalle. Evet. Bana şey dedi, yani sen de mi saç ektirdin dedi bana girerken. O da öyle. Yüzde maske olunca bir de değişiklikle birlikte şu oluyor. Bunu birçok hastamla şey yapıyoruz, karşılaşıyoruz bu durumla. Gelmiş, bekliyor beni. Dikkatimi çekiyor böyle salona beklerken, aa falan, siz de mi geldiniz görüşmeye diyorum. Evet diyor İbrahim Bey. Daha önce bir hekimim var diyor. Evet ama benim anlamadığımı fark ediyorlar böyle. Böyle hızlıca bir bakayım falan, bakalım gayet güzel olmuş, kimde yaptırdınız falan dedim. Siz yaptınız hocam falan deyince biz de tabii ki mutlu oluyoruz. Bu değişiklikleri sizlerle görmek bizleri daha da gururlandırıyor, onur verici bir tablo oluyor. Buradan saç ekimi noktasındaki karar vermek isteyen insanlara söylemek istediğin, önerileri bulunacağın bir şeyler varsa senden de dinleyebiliriz. Çünkü ayrıca bunun için de teşekkür ederim, bu videoyu yapma fırsatı verdiğin için. Çok değerli. Başka kişilerle en azından doğru bir noktada pusula olmak kıymetli. Çünkü bugün birçok olumsuz vakalar, yani hayalimizin dışında çıkan vakalarımız var. Böyle bir tabloya geçmemek için doğru bir adresin yönlendirilmesi çok. Bu noktada senin söylemek istediğin saç ekimini yaşamış, bizde deneyimlemiş birisi olarak. Söylemek istediğim tabii ki var. Ben de karar vermeden önce çok araştırdım. Evet. Çok fazla araştırmaya başlayınca o kadar çok bilgi kirliliği var ki insan gerçekten kararsızlığa sürükleniyor artık. Çok bilgi kirliliği var çünkü. Değil mi? Evet. Herkes video çekmiş, herkes bir şeyler anlatıyor. İnsanlar tabii araştırma yaparken ilk önce YouTube'dan şey. Özellikle bir şeyler var mı? Nasıl bir evet. makale önerisi var? Çok önemli. Videolarımızı çekmemizin en büyük amacı bu. Şeffaf bir şekilde dört bir taraftan 360 dereceden sizlere bunu anlatabilmek. 10 santimetreye kadar yaklaşık bir uzaktan çekim ya da ışıksız bir ortamda değil, ışıklı bir ortamda tüm detaylarıyla sizlerle paylaşıyorum. Yani bu iş bu şekilde gösterebilenler varsa evet gidebilirsiniz. Türkiye'de tek kişi değilim ben. Yani birçok saç ekim merkezi var ve birçok harika işler çıkartan saç ekim uzmanı arkadaşlarımız var. Bunlar arasında nasıl eğleneceğiz, nasıl bulacağız? İşte sadece bir fotoğraf değil de böyle videolar, yakın markalardan çekilmiş şeyler bulursanız güvenebilirsiniz. Gidebilirsiniz. Hastane ortamındaysa, doktor kontrolü varsa, daha butik bir çalışmalar yapabiliyorlarsa gönül rahatlığıyla gidin, memnun kalacaksınızdır. Evet. Sen de araştırdın. Ben de araştırdım. Dediğim gibi çok fazla bilgi olduğu için insan kararsızlığa sürükleniyor. En son Bursa'da sizi buldum. Ben de Bursa'da ikamet ediyorum. Yani İstanbul veya Bursa fark etmiyor dedim. İbrahim Bey'i de araştırınca güzel yorumları da gördüm internette. Ben çok güzel yorumlar gördüm. Evet, web sayfamızın Google Yani yorumları Google'da var. Evet, bayağı bir artmakta. Evet, işte tanıyan bilen araştırdım açıkçası. Siz de araştırdınız. Tabii, Nasıl tabii ki. yapıyorsunuz diye. Tanıyan bilen, daha önce ekim yaptıran arkadaşlar var mı diye araştırdım. Ama burada bir karar vermek gerekiyordu. Yani bu halimdense bunu denemem gerekiyordu.
Ve ben denemeye karar verdim. İlk de İbrahim Bey'de karar kılmışım, onu söyleyeyim. Ben çok memnunum. Ayrıca eğer karar verme aşamasında olan birisi varsa şu an beni izleyen, Birçok kişi yapacak, emin ol. bunu yapın. Yani bu güzelliği kendinize yapın. Bence hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Evet. Yani cümlelerimizde şunu söylüyoruz. Hayatınızda kendinize yapacağınız en güzel iyilik olacak. Çünkü daha olgun bir görüntülen ifadenin daha dinamik ve genç bir ifade bürünmek, öncelikle kendim yaşamış birisi olarak söyleyeyim. Sonrasında zaten Beytullah Bey de ifade etti. En güzel iyilik ve hediye olacaktır. Belki ben böyle bir mutluyum, gerek yok gibi düşünceler olabiliyor. Bunlar tamamen bastırılmış duygularımız, onu gördük. Ben de sonrasında hep bugüne kadar yaptırmadan önce şey diyordum. Ya gerek yok falan, o kadar rahatsız değilim, şöyle böyle. Ama saçlarıma kavuşunca anladım ki bu tamamen bastırdığım bir duygummuş. Kesinlikle tavsiye ederim. Katılıyorsunuz Kesinlikle galiba. tavsiye ederim. Aynı cümlelerle. Kesinlikle. Geciktirmek, daha iyi ve daha dinamik görünme şansınızı geliştirmek. Çünkü bundan sadece siz değil, çevrenizdeki insanlar, en yakınlarınız bile çok etkileniyorlar. Onlar da mutlu oluyorlar. Etrafınıza enerjiniz çok daha farklı yayılmaya başlıyor. Şeye başlamadan önce Beytullah şey dedi, ben bütün detayları söylüyorum hocam dedi. Benim tabii ki her şeyi bizde saklamak yok. Beytullah'ın sadece burada bir şeyi vardı. Ağrı noktasında bir tablomuz vardı. Evet, ben Ağrı ve acısız yöntemle devam ediyoruz ama ağrı eşiğiniz çok düşükse bu birazcık daha yani ağrı hissetmenize sebep olabilir ama bundan korkmayın. O da bir 10-15 dakika sürüp ondan sonra tamamen geçme noktasında oluyor. Evet. Evet. Yani acı yok. Ben çok gördüm videolarda. Kesinlikle hiç acı yok. Hiçbir hissetmeyeceksiniz. Hep öyle söylüyorum videolarda. Ama ben o kadar şey değilim yani. Tamamıyla acısız olacak falan diye bir şey. Evet. Yani Minimize edilmiş. oluyor. Onu söyleyeyim. Oluyor. Acı oluyor. Benim için oldu şahsen. Evet. Ben zorlandım ilk kısımlarında sadece. O ilk Lokal anestezi yapılırken. 20 dakikalık süreydi herhalde. Aynen. Ondan mesela ya 45 dakikaya falan vurduk seninle. Çünkü daha rahat, yavaş yavaş Evet. senin canını yakmamak için. Evet. Çünkü hissetme oranı senin çok daha fazla. Yani bir 10 üzerinden değerlendirecek olursak normal klasik bir statik merkezinin alabileceği yani 7-8-9 oranındaki bir lokal anestezi ağrısını biz 2-3 seviyelerinde, 4 seviyelerinde tutmaya çalışıyoruz ki daha konforlu. Hani sedasyon falan işlemleri var ama daha sağlıklı olarak gördüğüm için çok fazla ihtiyaç duymuyorum ona. Belki birazcık sıkıntı ama zamanı biraz daha uzatıp senin daha kontrollü bir iş. Sonrasında da zaten hiçbir şey duymadın. Güne Netflix'e, YouTube'la devam ettik, sohbet, muhabbet derken günün sonunu bulduk. Evet, sizlerle bayağı bir iş konuştuk. Eklemek istediğim şeyler varsa. Yani son olarak karar verin derim. Yani. Bu kararı verin diyebilirim. Hadi kendinize bunu yapın. Evet, bu videolarda sizlere doğru bir noktayı nasıl belirleyeceksiniz, nasıl anlayacaksınız onları anlatmaya çalıştım. Bana bu aşağıdaki telefon numaramdan, WhatsApp numarasından başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı gönderebilirseniz sizlerle alakalı ne yapabiliriz, nasıl bir çalışmanız olacaktır bizzat benim tarafından değerlendirmenizi alabiliyorsunuz. Tabii ki uygun olduğum saat aralıklarında mutlaka ben size dönüş sağlıyorum. Hastane ortamında, doktor kontrolünde profesyonel bir altın oranlı pırlanta tasarımımız çok önemli. İğnesiz ağrısız lokal anestezi cihazıyla minimize edilmiş bir ağrı. Profesyonel bir saç ekim ekibi, staff kadroyla birlikte hizmet vermekteyiz. Bugüne kadar İstanbul'daydım ama pandemi sonrası artık Bursa'da hizmet veriyorum. 25 bin üzerinde bir vaka yönetmişiz. Artık iyi bir yüksek oranlı tecrübemiz var. Doğallık ve estetik bir sonuç artık neredeyse kaçınılmaz bir durum oluyor bizde. Sizler de bunları fark edenler bizim sanatımızda buluşabilir. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur. Ben tekrardan geldiğim için teşekkür ediyorum. Herkesin hayal ettiği güzel bir şekilde saçlarına kavuşması dileğiyle. Hoşça kalın.